Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide dalından keiki nasıl elde edilir? Bunun püf noktalarından bahsedeceğim. Orkide çiçek dalından hem yeni çiçek dalı hem de keiki elde etmemiz mümkündür. Bunun için yapmamız gereken püf noktaları geçelim. İlk olarak orkidelerde keiki yani çiçek dalını desteklemek için bir gübre hazırlayacağız. Bunun için maya kullanıyorum. Toz maya. Toz mayadan bir tatlı kaşığı kadar alıyorum. Bir tatlı kaşığı kuru mayayı 1 litre suyun içerisine koydum ve biraz karıştırıyorum. Sizler evinizdeki çiçek sayısına göre bunu artırıp azaltabilirsiniz. Bir dilim ekmek özellikle kuru maya içerisine koyarsanız bu mayanın daha hızlı aktifleşmesini ve içerisindeki yararlı bakterileri özellikle bırakmasını kolaylaştırır. Kuru maya içerisinde canlı yani faydalı bakteriler vardır. Ve bunlar çiçeklerin özellikle kök gelişimini hızlandırır ve daha sağlıklı ve daha güçlü kökleri sahip olmasını sağlar. Ve eğer orkideleriniz çiçek açmıyorsa orkidelerinize hem azot hem de potasyum desteği sağlayarak çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Bir streç ile bu şekilde kapattım ve bu karışımı bir gece yani 12 saat dinlendiriyorum. Kuru mayalı sıvı gübrem üzerine su ekleyeceğim. Toplamda 1 litreye tamamlıyorum. Bu tabak 1 litrelik bir kase. Sizler de 1 litreye mutlaka tamamlayın ve evdeki çiçek sayınıza göre kendiniz bu ölçüleri azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. İki farklı yöntem için kullanacağız. Özellikle çiçek dalı için püskürtme kabının içerisine hazırladığım mayalı karışımı koydum. Birinci yöntem çiçeği dökülen orkide dalını budamak. Mutlaka çiçeği dökülür dökülmez orkide dalını budamalısınız. Yoksa dal sararabilir. Yapmanız gereken boş boğumları kesip dolu boğumları bırakmak. Bir hafta önce budadığım orkide dalının uç kısmı bakın kurumuş. Bu da aynı şekilde bir hafta içerisinde kuruyacaktır. Bu yüzden uç kısmına bir şey sürmenize gerek yok. Şimdi diğer orkide dalını da aynı şekilde budayacağım. Orkide dalından keiki ya da çiçek dalı çıkabilmesi için orkidenin boğum yerlerine bir pamuğu bu şekilde koyuyorum ve bunu bağlayacağım bu şekilde. Daha sonra hazırlamış olduğumuz gübreyi bu pamuğa doğrudan sıkacağız ve bu pamuğu yumuşatmaya çalışacağız. Böylelikle orkide bol gübre desteği almış olacak ve boğum yerleri bu gübre sayesinde hem yumuşayıp hem de vitamin desteği alarak kabuk içerisindeki filizin daha hızlı keiki yani çiçek dalına dönüşmesine yardımcı olacak. Ya da ikinci yöntem olarak direkt hazırlamış olduğumuz mayalı suyun içerisine bir pamuğu batırıp bu şekilde çiçek dalının boğum yerlerinin üzerine de koyabilirsiniz.
işlemi sadece bir gece üzerinde bekleteceğiz. Yani bir gece bu pamuk bu boğum yerlerinin üzerinde bekleyecek ve daha sonra bu pamuğu kaldıracağız. Bu işlemi haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Orkidenin gövde kısmından çiçek dalı ya da keyiki çıkarabilmesi için ikinci metotta gübre desteği vereceğiz köklere. Bunun için orkidenin köklerine bakmalısınız. Orkideye su ya da gübre vermeden önce kök rengine bakın. Kök rengi bu şekilde yeşil ise suya ihtiyacı yok demektir. Kök rengi bu şekilde olan orkidelere daha fazla su verirseniz çürür. Fakat kök rengi bu şekilde beyaz ya da gri ise suya ihtiyacı var demektir. Bu yüzden buna bakarak orkidenize ayda bir kere bu hazırladığımız doğal mayalı gübreyi 5 ya da 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Daha fazla vermenize gerek yok. Orkidelere sadece gübre vermiyoruz. Ayda bir gübre veriyoruz. Geri kalan günlerde kök rengi beyaza döndükçe de su veriyorum. Son olarak 3. metoda geçiyoruz. Bunun için bir püskürtme kabının içerisine mayalı karışımdan koyuyorum ve orkideleri yapraktan gübreleyeceğiz. Hem hastalıklı orkide yapraklarına hem de sağlıklı orkide yapraklarına bu karışımı sıkabilirsiniz. Hastalıklı orkide yapraklarına haftada bir kere sıkmanız fayda sağlar. Orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Şimdi sizleri sonuçlarla baş başa bırakıyorum. Orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım. Son olarak önemli püf nokta, orkidelerinizi kış ayında mutlaka pencereye en yakın yere konumlandırın. Bol ışık alması gerekiyor. Bol ışık alan bir orkide ve bu anlattığım püf noktalarla birlikte bol bol hem yeni çiçek dalı hem de bol bol keyiki çıkarabilir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.